Koçların Mekanı kanalında Ruhun Şifası programına hoş geldiniz. Bugün Sabiha hocamız bizlerle ve 21. yüzyıl yetkinlikleri ve dijital dönüşüm konuşuyor olacağız. Kendisini dinleyeceğiz. Sabiha hocam, sizi kısaca tanımış olsaydık kendinizle ilgili neler söylerdiniz? Merhaba hocam, iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum öncelikle bu nazik davetiniz için. Kendimden şu şekilde bahsedebilirim. Ben bu cümleyi çok seviyorum. Eğitim sektöründe köklü bir isimim. Çok 23 yıldan bu yana eğitim sektöründe birçok alanda çalışıyorum. Ve kendimi geliştirme, dünyayı değiştirme üzerine eğitim alanında ciddi heyecan olan bir eğitimciyim. Bu 23 yıllık serüven içerisinde fen bilimleri öğretmenliği, zümre başkanlığı, eğitim koordinatörlüğü, yayın yönetmenliği gibi birçok kariyer sığdırdım aslında. Son bu pandemiden sonra benim de tabii ki düşünce yapım ve eğitimdeki değişimleri yakalayabilmek adına çalışmalarım da belli bir yön değiştirdi. Bu çalışmalar tabii ki çağımızın gerektirmiş olduğu işte dijital dönüşümdür, yetkinliklerdir. Bunu öğrencilere nasıl kazandırabiliriz, eğitimde nasıl fayda sağlayabiliriz gibi birçok çalışmaya doğru evrildi. Böyle bir evrilmeyle birlikte tabii ki biliyorsunuz bunlar eğitimsiz olmaz. Yani eğitim tabii işimiz eğitim ama kendimizi eğitmeden de duramıyoruz. Bu yüzden ben yüksek lisans ve doktora çalışmalarına başladım. Yönetim bilişim sistemleri üzerine. Çünkü çok uzun zamandır eğitim alanında yöneticilik yapıyorum. Bunu belgelendirmek, diplomayla taçlandırmak istedim. Bu çalışmalarda bir sürü projede çalışıyorum. Yani bu başlıkları sahada yürütüyorum. Projelendiriyorum, deniyorum, gözlemliyorum. Çünkü bir bilim insanı olarak aynı zamanda alan ve saha çalışmasını da çok seviyorum teoriden ziyade. Geldiğimiz noktada da bütün bunları tek bir çatı altında toplamaya karar verdim. Çünkü eğitim karşı tarafa sirayet ettiğinde, insanlara faydalı olduğunda aslında tanımı gerçekleşiyor ve bir anlam ifade ediyor. Ve ben de bütün bu çalışmalarımı vazgeçemediğim ve gözümle görüp bizzat deneyimledim bu çalışmalarımı 8 kılavuz adı altında topladım. Şu anda da herhalde kendimi uzman eğitimci danışman diyorum ama kurucu olarak bugün ifade edebilirim diye düşünüyorum. Kısaca ben buyum. Kocaman tebrik ediyoruz hocam. Çok Muhteşemsin. Ne teşekkür güzel ederim. şeyler imza atmışsın ve atmaya devam ediyorsun. Bugün özellikle fokusumuzu beraber 21. yüzyıl yetkinlikleri ve dijital dönüşüm üzerine aldık. Bu konuda bize neler anlatmak istersin? Bu aslında hem çok keyifli bir konu, çok eğlenceli bir konu. Şu an 21. yüzyılda yaşıyoruz ve 2000 yılında böyle ışıklarla, konfetilerle milenyum çağına giriyoruz diye hatırlarsınız bir yeni yıl açılışları yapmıştık. Bu tabii ki çok eğlenceli. 2000'li rakamları görmek çok eğlenceli olduğu kadar şu an 2023'teyiz. İlk çeyreği bitiyor yaşadığımız yüzyılın. Bu biten çeyrek bize değişimi de beraberinde getirdi. Yani hiçbir şey eskisi gibi değil ki yaşım gereği de yaşımız demeyeyim burada ben yaşım gereğince bir önceki yüzyılda görmüş, bu yüzyılda görmüş bir insan olarak değişim çok hızlı. Yani bu yaşadığımız 21. yüzyıl inanılmaz derecede bir hız yüzyılı. Önceden insan gücüyle, makine gücüyle yaptığımız birçok şeyi şu an düşünce ve akıl gücüyle yapmaya başladık. Düşünce ve akıl gücüyle birlikte tabii ki malzememiz de değişti. Hani 1800 yıllarda malzememiz kömürdü. Buna uygun projeler üretiyorduk, buna uygun yaşam tarzımızı ilerletiyorduk. Sonra 1900 yıllarda işte elektrik girdi hayatımıza. Bununla ilgili hayatımız değişti. 2000'li yıllara doğru da yani yaşadığımız yüzyılda internet girdi hayatımıza ve aslında internet bizim hayatımızı değiştirmedi. Onunla birlikte veri değiştirdi. Örneğin biz şu an bir veri üretiyoruz ve bu ortaya çıkan insan nüfusuyla birlikte ortaya çıkan veri malzememizi nasıl yöneteceğiz?
nasıl konumlandıracağız diye bir yüzyıl yaşıyoruz şu an ve tamamen verileri nasıl depolayıp, nasıl analiz edip, nasıl işlerimizi, hayatımızı idame ettireceğiz diye bunların kararını vermeye çalıştığımız bir yüzyılda yaşıyoruz. Tabii bu yüzyılda bununla birlikte birçok yetkinlik gerektiriyor. Hani bir eğitimci olarak önceden bilgi verme yarışındayken şu an belli özelliklere sahip olmamız gerekiyor. Çok basit bir özellik şu an yaptığımız işte hiç heyecan duymadan insanları kendimizi ifade edebilme yetkinliğine sahip olmamız gerekiyor. Bu tabii en çok kimi etkiliyor? Hani bizden geçti demek kelimesi çok doğru bir şey değil ama bu yetkinlik dediğimiz kelimeler en çok kullanılan hani günlük hayatta benim çok fazla duyduğum işte analitik düşünmek. Hı hı. İşte eleştirel düşünmek, işte ne bileyim problem çözme yetkinliği, sunum yapabilme yetkinliği, iletişim yetkinliği gibi mülakatlarda ve insan kaynakları sektöründe biz bunu çok fazla artık hissediyoruz. Çünkü çalışan insanlar veya meslek edinen insanlardan artık hangi konuyu biliyorsun? Yani bunun karşılığı nedir? Hangi diplomaya sahipsin değil. Bunun karşılığı hangi yetkinliğe sahipsin oluyor. Bu aslında bizden ziyade çocukları çok etkiliyor hocam. Şöyle bir veri var. Ben bunu YÖK'ün yaptığı bir araştırmada okumuştum ve bu sözü çok seviyorum. Şu an 12 yaşında olan çocuklar. Hı hı. Bu çocukların %65'i var olan mesleklerde çalışmayacaklar. Yani bu çok çok büyük bir rakam, çok çok büyük bir yüzdelik. Bu şunu da ifade ediyor. Bizim çocuklar nerede çalışacaklarını bilmiyorlar. Hangi işi yapacaklarını bilmiyorlar. Yani yaşadığımız yüzyıl bize bilinmezi beraberinde getiriyor. Bu beraberinde getirdiği için tabii ki ilk etkilenen sektör de eğitim sektörü oluyor. Çünkü bugünün çocukları malum bizim geleceğimiz. Ve dünkü yaptığımız şeyler de artık yarın olduğu zaman geçmiş oluyor. O yüzden 21. yüzyılı anlamak çok çok önemli. Bu yetkinlikleri biliyoruz, artık bilmeyi geçtik. Nasıl kazanıp kazandıracağımızı yapılandırmak çok çok önemli. Çünkü ilk çeyreği bitti, 2023'teyiz hocam. Hı hı. Böyle diyebilirim. Harika. Ana temayla baktığımızda biliyoruz dediğini duyuyorum şu anda yetkinlikleri. Analitik düşünme dedik, eleştirel düşünme dedik. Onları böyle biliyoruzun altını biraz doldurmuş olsak neler söyleriz? Mesela hangi yetkinlikleri geliştiriyor olmak daha anlamlı olacaktır gelecek için? Şöyle diyebilirim hocam, aslında ben kendim bunu 3 kategoride topluyorum. Hani herhangi bir web sayfasından veya herhangi bir rapordan sürekli farklı yetkinlikler okuyoruz. Bizi en çok ilgilendiren yetkinlikler büyük platformların yapmış olduğu araştırmaların sonuçları. Hani OECD araştırmaları her 4 yılda bir bu yetkinlikleri güncelliyor. Şimdi en fazla bu aralar konuştuğumuz 2025 yılında işte ilk çeyreğin bitmesiyle birlikte bizi en çok ilgilendiren yetkinlikler hangileridir diye bize sorulduğu zaman bu yetkinlikleri biz şu şekilde ifade edebiliriz. Eleştirel düşünme çok çok önemli. Üretmek, şeyler üretebiliyor olmak, işbirliği halinde çalışabiliyor olmak, kültürler arası bir yetkinliğe sahip olabiliyor olmak ve iletişim, hani olumlu pozitif iletişim kuruyor olmak çok çok önemli. Ama yaklaşık 50-60 diye böyle listeleyebildiğimiz yetkinlikler var. Bunları 3 başlık altında topluyorum ben. Yaşam, yani yaşamımızı idame ettiren yetkinlikler, işte okuryazarlık yetkinlikleri, çünkü bilgi çağındayız ya, böyle her şey çok fazla, doğru bilgiye ulaşmak. Okuryazarlık çok çok önemli ve tabii ki geleceğimizi şekillendirmek için de bilimsel yetkinlikler. Ben aslında bütün sayısız böyle 50, 60 gibi sayıları bulan yetkinlikleri bu 3 kategoride değerlendirilmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Harika. Bu üçüne odaklı bakıyor olduğumuzda böyle mesela gençlere önerimiz ne olur veya işte bizim gibi yaş almaya devam eden insanlara önerimiz ne olur? Şu andan itibaren nelere dikkat edersek ve okumalarımızı hangi yönde yapacağız? İşte bu verileri işleme konusunda kendimizi nasıl geliştireceğiz?
Odağımızı nereye alacağız? Bu konularda böyle önerileriniz, öngörüleriniz olursa onları da dinlemek isteriz. Çok güzel bir soru. Şu şekilde ifade edebilirim. Nasıl kelimesi çok önemli ya. Birçok insan hani aileden başlıyor, okul hayatı bir de iş hayatı, yani üç kategori var ya şöyle baktığımızda insan hayatında. Öncelikle ebeveynlerimizin bu yetkinlikleri ve kavramları araştırmaları, öğrenmeye çalışmaları ve eğitim almaları. Çünkü artık eğitim dediğimiz şey YouTube'dan hani en basitinden minik bir video izlemek, minik bir makale okumak, hani birkaç dakikamız alan. Önce bunları bir bilmemiz. Aile, okul ortamındaki herkes ve iş yaşamındaki herkes. Daha sonra nasıl kazandırılması gerektiğiyle ilgili olarak temas ettiğimiz, hani sonuçta bir yerden bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz ya. Bu temas ettiğimiz bir firma, kişi, şirket, web sayfası nasıla değinmiş mi? Yoksa sadece bilgi mi vermiş? Biraz buna dikkat etmemiz. Hani yetkinlikleri merkeze alarak mı işlerini yürütüyor, hizmetini veriyor? Bunu görmeye çalışmak. Örneğin hani bir okul seçimi yaparken, öğretmen seçimi yaparken hani bunları yapıyoruz ya. İşte şirket seçimi yaparken ben mesela bir çalışan olarak benim yetkinliğime katkı sağlıyor mu bu şirket? Hani bu tarz sorular sormalıyım. Gençlerimiz de artık hedefleri üniversite sınavı kazanmanın ötesinde ortaokulun ortasından itibaren kariyer bilinci ve kendisine kariyer bilinci verecek olan çalışmalara, araştırmalara veya eğitimlere yönelmiş olmaları veya ben mesela çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Ortaokuldan itibaren çocuğun CV'sini yazmaya başlamalıyız. Hani üniversiteyi bitirdiğimiz yıl değil, ortaokuldan itibaren bir bireyin CV'sini oluşturmaya başlamalıyız. Yani artık kariyerini şekillendirmeliyiz. Neden? Çünkü ben bir yetkinlik söyledim az önce. Kültürler arası yetkinlik dedim. Şu an bizim küçücük çocuklarımız veya evdeki anne babalarımız uluslararası iletişim halindeler. Ellerimizde bir telefon, bir sosyal medya hesabı. Dil hiç önemli değil çünkü translate yapabiliyoruz artık. Dünyanın her yerindeki insanla iletişim halindeyiz. Bunun için üniversite mezunu olmamıza gerek yok artık. Onlar çok eskide kaldı. O yüzden bizim kültürler arasında aynı yaşıtlarımızla aynı yetkinliklere sahip olabilmemiz, aynı hani tele vurabilmemiz için hocam kariyerimizi ortaokul yıllarına yani temel eğitimden itibaren CV yazma. Hani bizim halk arasında en çok bildiğimiz şey budur değil mi? CV'mizi oluşturmaya başlamamız gerekiyor hocam. Bir de yeni kavramlar var. Nedir bu? Metaverse. Çok yeni bir kavram. Hı hı. Nesnelerin interneti. İnanılmaz yeni bir kavram. Yapay zeka. VR'lar, arttırılmış gerçekler, oyunlar, oyunlaştırmalar. Şimdi bunları öncelikle anlamak, çünkü bu bir dijital dönüşüm. Hı hı. Anlamlandırmak, daha sonra üretip uygulamak, bu aşamalardan geçmek hepimizin ihtiyacı olan şey. Önce anlamalıyız hocam. Sonra anlamlandırmalıyız. Sonra da üretip uygulamamız gerekiyor. Yani bu aşamaları geçmemiz gerekiyor. Harika. Aklıma şey geldi. Bu teknolojilerle ilgili ilk bulunduğum sektörden dolayı Kıbrıs'a gitmiştik biz. Orada ilk bu VR ile ilgili olsun, Metaverse ile ilgili olsun, nesnenin internetiyle ilgili olsun. Teknoloji sektöründe olduğum için ilk deneyimlerden olma fırsatı, yani deneyimleyenlerden olma fırsatı çok geldi ve zihnim otomatik olarak şöyle gitti. Bir müşteri ve satışçı olarak ben bunu deneyimledim. Bununla birlikte veri tabanımızı, bunların oluşumunu da, yazılımını da, ne bileyim işte bu akışını da destekleyici olarak yeni neslin geliyor olmasının daha anlamlı olacağı ile ilgili anlıyorum. Doğru mu anlıyorum? Çok doğru hocam. Çünkü yeni nesil bambaşka araçlar kullanıyor olacak. Hani şuradan markete gidiyoruz. İşimiz kolaylaşsın diye artık robot olan hani kasiyerleri tercih ediyoruz. Evet. Şimdi böyle bir cihazdan verim almanın yolu
Önce bunları öğrenmekten geçiyor. Yoksa tüketici kısmına geçeceğiz. Yani tüketici olmak ne demek? Bunun ne işe yaradığını, faydasını anlayamadan hani oradaki malzeme sadece barkodu okutup alışveriş yapmak değil. Hı hı. Üretmek, bunu başka nasıl kullanabilirim, en verimli nasıl kullanabilirim, en hızlı nasıl kullanabilirim? Çünkü zamanla yarıştığımız bir çağdayız. O yüzden bütün bunları öncelikle öğrenmek bence ilk sıraya almamız gereken Şu an önceliğimiz diye düşünüyorum. bir hissiyatım var hocam, onu paylaşmak istiyorum. Şu andaki bulunduğumuz nokta öyle bir nokta ki üretilmişini kullanma becerisi geliştirme tarafında bile müthiş bir gelişimin ihtiyacı olduğu anda üretiminin çoktan öğrenilmesiyle ilgili durumun altyapısının oluşturulması gerektiği olduğu an aynı andayız. Ve bu Evet, hiç arada zaman yok. şu anda çok büyük bir çarpışma gibi de duruyor baktığımızda. Çok hızlı bir şekilde e, yani bunun ne derler hani başarı için önceden sağlıklı düşün ve hareket edeceğinde artık çok düşünme ve yap noktası vardır. Artık yapma zamanı ve yapıyor olanları buradan ben alkışlamak istiyorum. Ben de alkışlamak istiyorum. Hani buna zaman ayıran, buna Yapmaya enerji karar veren. verenleri de ayrıca kutluyorum ve neresinden bu işi tutacağız diyenlerin danışabileceği bir noktadasınız değil mi hocam bu arada? Yani bu işin neresinden tutarız diyenlerle de bir şekilde temas kursanız ve size ulaşsalar bu bağlamlarda eğitimler, rehberlikler var mı sizde? Yani şu an sormak geldi içimden öyle. Teşekkür ederim hocam. Şöyle, ben bütün bu kariyer hayatımda aldığım eğitimlerde hep bireyi bir bütüncül olarak düşündüm hocam. Hı hı. Yani birey sadece bir beden değil, Hı birey sadece bir zihin değil, birey sadece bir ruh değil. Ki geçirdiğimiz yüzyılda modern tıp, modern bilim biliyorsunuz ismi buydu. Hala da bunu kullanıyoruz gerçi. Bir bireyi tek bir kanaldan ele aldığımızda başarısız olduğumuzu artık deneyimledik. Bunu da biliyoruz. O bak. yüzden evet bir bütünüz biz hocam. Bu üç sac ayağından oluşan bir bireyiz biz. O Hı yüzden bütün eğitim, insanların bir şeye ihtiyacı olduğuna ben bir bütüncül olarak yaklaşıyorum. Şimdi insanlar bu programı izlerken şunu da düşünsünler istemiyorum. E, Sabiha İpçim Ruhun Şifası kanalında sadece teknoloji mi konuşuyorsunuz? Evet teknoloji konuşuyoruz ama bunun öğrenilmesi, bunun hayatımıza dahil edilmesi, işimize dahil edilmesi için hani ben zaman zaman şunu söylüyorum. E, Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey. 21. yüzyıl yetkinliklerinden birisi. İnsanlara doğru soruyu sormayı öğrenmiş bir birey. Bunlara zaman ayırmayan insanlara bana ihtiyacınız var diyen bireydir. Şimdi ben de o noktada olan bir kişiyim. Bana ihtiyacınız var. Nasıl ihtiyacınız var? Aileler, öğrenciler, şirketler, çünkü şirketler de bir bireydir. Aslında herkes e, en çok sevdiğim ve 21. yüzyılda en çok ihtiyaçları olacak olan başlıkları ve 23 yıldan ben mentor demiyorum ismim ama hepsini bizzat sahada denediğim, kendimin oluşturduğu tekniklerin oldu. Hani bizzat işe yaradığını gördüğüm teknikleri bir araya getirerek bir yapı oluşturdum. E, Bu yapıda da bana ihtiyacı olan insanlara gelin birlikte bunu çözelim, çözüm ortağınız olayım dediğim bir yapı var. Çünkü bireyin ruhuna dokunmadan, örneğin bir şirketin başındaki kişinin ruhuna dokunmadan hayal ettiği kurumsallığa ulaşamıyorsunuz. Hani beden var, şirket var, zihin var çünkü CEO'su var, kurucusu var, bir sürü çalışanı var. Ama ruhuna dokunmadığınızda, ruhta ne var mesela? Ben bunu istiyorum motivasyonu, hedef koyma motivasyonu. Hani vardır ya kalpten isteme, onu böyle motivasyonla yapma. O şirkette o ruhu yakalamak gerekiyor. Sadece teorik bilgiyle biz bir şirketi bu dijital dönüşümde bir noktaya getiremeyebiliyoruz. O yüzden ben bir bütüncül olarak şirketleri de bir bütün olarak ele alıyorum.
Aileleri de bir bütün olarak ele alıyorum. Zaten öğrenciler, hani bir öğretmen kimliğim de olduğu için, bir öğrenciyi başarılı kılmanın en önemli yolu hani bedenen sağlıklı olması, zihnen sağlıklı olması ve ruhen onu istemesi çok çok önemli. Bir tanesine dokunduğunuzda bunlar hep birbiriyle bağlantılı. Zaten bununla ilgili bir sürü bilimsel araştırma var. Bir kişinin iç motivasyonu yoksa bedenine de yansıyor. Kilo almaya başlıyor, mutsuzlaşmaya başlıyor, işte başı ağrıyor, hastalıklar ortaya çıkıyor gibi bağlantılı olduğu ile ilgili bir sürü bilimsel araştırma da var. O yüzden hocam ben bütüncül bütün kişileri ve şirketleri görüp çözüm ortağı olma noktasında da çalışmalarımı uzun zamandır, yani pandemi öncesinde başlamıştım, yürütüyorum. Ve uyguladığım bütün teknikler bizzat sahada denediğim, yani örneğin mesela okuma becerileri üzerinde bir çalışmam var. 20 bin kişi üzerinde şu ana kadar denemişim. Bir sayılara bakayım dedim. Hani data önemli ya, sayı çok önemli. Harika. Denemişim ve sonuç görmüşüm gibi böyle özel geliştirdiğim tekniklerle çalışmaları yürütüyoruz. Harikasınız hocam. Öğrenmeyi Teşekkür. öğrenme deyince tabii çok önem verdiğim bir alan benim de orası. Sene 2010-2011 yıllarında çok iyi hatırlıyorum. Hafıza ile ilgili o zamanlar etkin bazı kurslar vardı, hatırlarsın, setler vardı. Fotoğrafik hafıza teknikleri olsun, işte mega hızlı okuma gibi böyle setler vardı. Şey yapıyordum hocam ben. Bir öğrenci gibi konuşuyorum şu an dostça. Sabahları 4.30-5 arası başlıyordum. 6.30-7'ye kadar. Bir yıldan fazla kendimi adapte edip orada bu setlerin tamamını, yani birçoğunu diyelim, %80-90 boyutunda diyelim, mega hız okumayı tam yapmıştım da diğer işte anlama yüzdeleriyle beraber orayı yaparken böyle ayrıştırıp fotoğrafik hafıza ile ilgili çalışmalar yapmıştım. Benim o tarafımı hatırlattın şimdi. Onu öyle içtenlikle paylaşmak istedim. O zamanlar mesela Facebook'ta bildirim yapıyordum. Öğrenmeyi öğreniyorum. Yakında öğrenmeye başlayacağım. Kullandığım cümleyi hatırladım da burada naçizane böyle paylaşmak istedim. Öğrenmeyi öğrenmek çok değerli bir şey ve aşağı yukarı tamamen öğrendim demiyorum da 2 yıl kadar öğrenmekle ilgili dirsek çürüttüğüm doğrudur yani. Bayağı çabalamıştım. Nasıl öğrenirim öğrenmeyi? Öğrenmeyi nasıl öğrenirim? Sonra öğrenmeyi nasıl öğrenirim? Hala da yolculuktayız Allah'ın izniyle. Öğrenmeye devam ediyoruz. Çok önemli bir yetkinlik ki şu an İbrahim Sümer yapan şeyin en temelde bu yetkinlik olduğunu düşünüyorum. Hani buzdağı metaforu var ya hocam. Kesinlikle o buzdağın biz şu an üstünü görüyoruz. Çok güçlü ve kuvvetli ama eminim altı da vardır diye düşünüyorum. Estağfurullah hocam, çok teşekkür ediyorum bakış açınız için. Bugün için anlatacaklarımız aşağı yukarı bu kadar mıdır? Var mı eklemek istediklerimiz? Ee, Bu kadardır hocam. Hani 21. yüzyıl ve dijital dönüşümde, çünkü tadında olsun da istersen, çok uzun bir konu. Harika. Saatlerce konuşuruz. Ben bir de mikrofonu çok seven bir insanım. Böyle mikrofonda konuştukça konuşalım ama çok uzun ve detaylı çalışılan bir konu. Kısaca hani toparlamak gerekirse Hı hı. e, bu yüzyılı tanımak, kendimizi tanımak, hedeflerimizi belirlemek, nasıl bir şey, yani geleceğimizi görmek, okumak, araştırmak, o yetkinliklere sahip olmak ve doğru kişilerle, hani neden ve nasıldan bahsettim ya, doğru kişilerle hareket ediyor olmak. Zaman çok kıymetli çünkü yaşadığımız yüzyılda çok hızlı akıyor. Doğru kişilerle çalışarak hedeflerimize ulaşmak çok çok önemli. Çok ve sağlıklı bir ruh, sağlıklı bir beden, sağlıklı bir zihinle, bunun üçünün ortak hareketiyle bunları başarabileceğimizin farkındalığına sahip olmak çok kıymetli. Bunları da paylaşma fırsatım olduğu için ben çok da keyif aldım. Çok teşekkür Harika ediyorum size. anlattın. Çok güzel de ifade ettin. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin, iyi ki buradaydın, iyi ki biz olduk, iyi ki birlikte gelişiyoruz. O zaman şey yapalım, ha unutmadan hemen gelecek haftalarda ne yapacağız? Ben onları da arkadaşlara anlatayım, olur mu? Ondan Olur hocam. sonra tamamlayalım.
Gelecek hafta inşallah mindfulness çekeceğiz. Sonraki haftada bir soru işareti var. Bir sonraki hafta kendini iyileştirme gücü görünüyor. Bir sonraki hafta imaj koçluğu ile ilgili bir yayınımız gelecek görünüyor. Bir sonraki hafta bilinçaltı ve kuantum alanında çok uzman bir eğitmen arkadaşımız misafir olacak, konusunu henüz göndermedi. Onu da henüz paylaşamıyorum. Bir sonraki hafta yüksek ihtimalle sembol terapisi üzerine konuşuyor olacağız ve ya ondan bir sonraki haftaya da aralarda bir yerde bu yayınlardan birisi olmazsa benim bu sıradaki yazı birlik bilinci üzerine bir yayınımız geliyor olacak. Özgün yayınlarımız var biliyorsunuz. Kendi eski yazılarımı yapıyor olduğum akış var. Bununla ilgili birlik bilinci sırada onu da inşallah bir yerlerde araya alıyor olacağız. Teşekkür ediyorum bugün burada olduğun için, bizimle birlikte akışta olduğun için. İyi ki geldin ve dostlarımızdan eğer hala Koçların Mekanı'na abone olmadılarsa ne istiyoruz onlardan? Abone olmalarını ve arkadaşlarına tavsiye etmelerini rica ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Çok teşekkür ediyorum hocam. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz.